Şu an tarif edilmesi zor duygular içerisindeyiz. Aslında tam 6 yıldır bugünü bekliyoruz. Bazen insanın kariyerinde özel projeler oluyor. Bu projeler içlerinde böyle teknik veya sanatsal bir takım enteresanlıklar barındırdığı için özel olabilir. Veya çok sıra dışı bir ekip bir araya gelmiştir, o yüzden özel hissedebiliriz. Veya projenin belki çok fazla insanın hayatına dokunma olasılığı olduğu için özel hissedebiliyoruz. Şanslıysak da bazı projeler bunlardan birkaçını birden barındırabiliyor. Bizler bayağı talihliyiz. Geçmişte defalarca böyle özel projelerde çalışma fırsatını bulduk. 2004'te ilk büyük PC oyunlarımız üzerinde çalışmaya başladık. 2007'de daha dünyada bir avuç kaliteli MMORPG varken İstanbul Kıyamet Vakti'ni geliştirdik ve akabinde 11 senede 6 farklı genişleme paketiyle milyonlarca oyuncuya ulaştırdık. 2009'da dünyadaki ilk 11x11 çok oyunculu futbol oyununu, 2011'de ise devam oyununu geliştirdik ki bir avuç developer vardı bu esnada. Dünyanın en yaygın işletim sisteminin grafik teknolojisinde, dünyanın ilk 3 boyutlu telefonunda, ilk kasiyersiz dükkanında bizim parmak izlerimiz var. Şimdi yine böyle çok özel bir projenin özel bir kilometre taşındayız ve bu duyguyu tanıyoruz. Ama bu projeyi hakkıyla sunabilmek için hikayeyi biraz başından alacağız. 2003 senesinde oyuncular tarafından Warcraft 3 modu olarak geliştirilen Dota yeni bir janrayı doğurdu. MOBA'lar. Sonraki yıllarda pek çok farklı MOBA yayınlandı. Heroes of New World, Paragon, Smite gibi isimlerin arasından 2 tanesi öne çıkarak janrının temsilcisi oldu. League of Legends ve Dota 2. Bu oyunlardan birini 15, diğerini 11 sene severek binlerce saat oynadık. Geliştiren ekiplere büyük saygı duyuyoruz. 2024 yılında dünyada MOBA oynayan 100 milyondan fazla oyuncuya daha inovatif, daha yenilikçi bir MOBA deneyimi sunulabilir mi? Böyle bir deneyimi sunacak bir oyunu inşa edebilmek ve oyunculara ulaştırabilmek ne kadar zor? Winston Churchill'in güzel bir sözü var. O diyor ki, kötümserler her fırsatta zorlukları görürler. İyimserler ise zorluklardaki fırsatı görürler. Biz de böyle inovatif bir MOBA'yı yapıp oyunculara ulaştırmakta büyük bir fırsat gördük. Buradaki zorlukları aşabilecek bilgi ve tecrübeye de sahip olduğumuza inandık. Ve bunun sonucu olarak MOBA'nın yeni neslini ortaya çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da kendimize sorduk, neyi farklı yapabiliriz diye. Her lane'de dakika başına 5'er milyon yaratmasak da 100'den fazla milyon yaratsak. Bu milyonlar böyle tek tük değil, binlercesi sürüler, yani swarm tabir ettiğimiz kalabalık sürüler halinde savaşsalar. Üstelik bütün bu savaş bir şehir ortamında geçse ve o şehir ortamındaki her şey, ama her şey tamamen yıkılabilir olsa. Oyunda aksiyonu, süreti, eğlenceyi artırıp aynı zamanda MOBA'ların stratejik unsurlarıyla harmanlasak. MOBA oyuncularına hem tanıdık hem de farklı gelse, öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olsa. Bütün bu saydıklarımızı başarmak mümkün mü? Gerçekten yapılabilir mi? İşte 6 yıl sonra yılmak bilmeyen ekibimizle binlerce karar alıp binlerce problemi çözdükten sonra birbirimize gülümseyerek bakarak bu soruya evet cevabı verebiliyoruz.
Stillswarm Apocalypse, kalabalık makine sürülerinin tamamen yok edilebilir bir şehirde savaştığı bir MOBA. Oyunda XPT adı verilen son derece kuvvetli savaş makinelerini yönetiyoruz. Taktik ve fiziksel becerilerimizi kullanarak savaşıyor, tankımızı güçlendiriyor, ekibimizle koordineli saldırılarla rakiplerimizi avlıyoruz. SSA bazı özellikleriyle sıra dışı bir oyun. Bu bahsettiğimiz swarm yani kalabalık sürü teknolojisi hem fiziğiyle hem yapay zekasıyla hem görüntülenmesiyle bir takım ağır teknik zorluklar barındırıyor. Bu yüzden de bugüne kadar sadece bir avuç AAA oyunda başarılabilmiş. Yani böyle sektörde hem cool ama hem de yapması zor bir özellik. Keza bu Destructible Environment yani yıkılabilir çevre, binalar vesaire o özellik de tam olarak böyle. Bu iki zor ve cool özelliği aynı anda barındıran dünyadaki tek oyun şu an Stillswarm. Bunu başarabilmek gerçekten teknik olarak, sanatsal olarak ve oyun tasarımı olarak zor bir iş. Bunu özellikle de böyle 7-8 yıl öncesinin giriş seviyesindeki oyun bilgisayarlarında çalışabilen e-spor dinamikliğinde ve çok oyunculu bir oyunda aynı anda başarabilmek neredeyse imkansıza yakın bir işti. Bizim bunu başarabilmemizi sağlayan bazı şeyler var. SSA'yı biz inşa ederken adına Claybed dediğimiz modüler, yenilikçi ve yüksek performanslı bir yazılım teknolojisi ortaya çıkardık. Bu esnada hakkında aslında çok fazla kitap veya akademik yayın bile olmayan yani teknolojinin en ucunda bazı yazılım mühendisliği paradigmalarını kullanarak ve hatta yer yer icat ederek ilerlememiz gerekti. Ancak sadece Claybed yetmiyor. 3 boyutlu modellemeleri ve fizik tabanlı prosedürel materyalleri oluşturmak son derece ciddi zorluklar ortaya çıkartıyor. Bu zorlukları yenmek için teknik sanat prosedürlerimizi sistemleştirdik ve bu sisteme de Eduba adı verdik. Mühendislikte Claybed, teknik sanatta Eduba, SSA'yı başarmamızı mümkün kıldı. Biraz da SSA'nin bugününden ve yarınından bahsedelim. Son 4 aydır kapalı alfadaydık. Oyun bir grup oyuncu ve takım tarafından büyük bir keyifle test ediliyordu. Oyun bugün itibariyle kademeli olarak açık alfa fazına geçiyor. Şu an isteyen herkes oyunun web sitesine gidip oyuna alfa oyuncusu olmak için başvurabilir. Biz bu başvuruları geldikleri sırada işleyeceğiz ve peyderpey oyuna katacağız. Oyundaki oyuncu sayılarını en başta biraz limitleyeceğiz. Bu sırada bazı ölçümler yapıp oyunun sorunsuz şekilde oynandığını, oyuncuların sorun yaşamadan oyunu deneyimleyebildiğini gördükten sonra bu limitleri yavaş yavaş gevşeteceğiz ve sonunda tamamen kaldıracağız. Oyun küresel pazara açılmadan önce ilk etapta Türkiye'ye açılıyor. Burada yapmak istediğimiz bazı ölçümler olacak. Bu ölçümleri tamamladıktan sonra da birkaç ay içinde oyunu küresel hedef pazarlarımıza da yavaş yavaş sunmaya başlayacağız. Şu anda oyunda 6 kahraman var. Bu kahramanların hepsi birbirlerinden tamamen farklı ve değişik stillerde oynanmaya uygun. Kısa dönemde oyuna çok sayıda kahramanlar eklemeye devam edeceğiz. Anlatı yönünden de SSA dünyasının tarihçesi, hikayesi ve karakterleri ikna edici ve sürükleyici bir örgü olarak kuruldu. Gizemli bir dünyanın bütün detayları büyük bir incelikle oluşturuldu. SSA dünyasında keşfedilecek çok şey var. MOBA camiasına taze bir lezzet sunacağına ve yıllardır MOBA oynamak isteyip bir türlü cesaret edemeyen insanları kucaklayacağına inanıyoruz. Aslında oyunu böyle kelimelerle veya videoyla anlatmak bize yetmiyor. Çünkü oyunun en önemli özelliğini yani oynamanın ne kadar zevkli olduğunu böyle tam aktaramıyoruz. Keşke böyle 2 tane 150'şer milyonluk dalganın bir tarıt etrafında birbirine girdiği yerde 2 takımdan 3'er oyuncunun böyle bir team fight angajmanına girerken nasıl koltuklarından fırladıklarını, nasıl heyecanlandıklarını, nasıl kahkahalar, çığlıklar attıklarını aktarabilsek. Ama bunu biz şimdi burada aktaramıyor bile olsak artık oyuncular bunu kendileri deneyimleyebilecek. Dolayısıyla eğer bu duyduklarınız ilginizi çekiyorsa ve MOBA'nın yeni nesline damganızı vurmak istiyorsanız siz de SSA web sitesine gidin ve oyuna katılın.